Merhabalar Sevdan Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yumuşacık bir bazlama tarifi hazırladım. İlk olarak hamurumuzu yoğurarak başlayalım tarifimize. Bildiğimiz bazlama hamurlarından farklı olarak içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 su bardağı da yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Lezzeti ve yumuşaklığı harika oluyor bu şekilde. 1 paket kuru maya ekliyorum. Ve ununu eklemeden önce bu sıvı malzemeleri çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum. 6 su bardağı ununu kontrollü olarak ekliyorum. İlk önce bir kısmını ekledim. Üzerine 1 yemek kaşığı da tuz ekliyorum. Suyu da ılık olarak ekledim arkadaşlar. Yine toplamda 2 su bardağı su ekleyerek yumuşak, ele yapışan bir hamur elde edeceğiz. Kalan unu da ekleyip hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik arkadaşlar. Yani klasik su bardağı. Hamuru bu şekilde biraz toparlıyorum arkadaşlar. Ve sonrasında elimi sıvı yağ batırarak biraz daha yoğuruyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için, ele yapışan bir hamur olduğu için sıvı yağla yoğurmak daha kolay oluyor. Elimizi daha kolay bırakıyor hamur. Ve hamurumun üzerine gördüğünüz gibi streç filmle kapatıyorum. Ve mayalanması için bir kenarda bekletiyorum. Ve tam 1 saatin sonunda hamurum mayalandı arkadaşlar. 1 saat beklettim mayalanması için. Şimdi üzerini açıp bezelerimi yapacağım. Bakın bu şekilde yumuşacık bir hamurumuz var. Hamurumdan toplam 6 tane beze yaptım. Hamurumuz oldukça yumuşak olduğu için elimi bu şekilde unlayarak bezelerimi yapıyorum. Bazlamalarımızın yumuşacık olması için hamurunun da bu şekilde yumuşak olması gerekiyor. Bu önemli bir püf noktası arkadaşlar. Ve ilk yaptığım bezeden başlayarak bazlamalarımı yapıyorum. Tezgaha yapışmaması için biraz un serpiyorum. Biraz da üzerine serpip oklavayla açıyorum. Bezenin üzerine biraz elimle bastırdıktan sonra oklavayla açacağım. Çok fazla ince açmıyoruz arkadaşlar. Ekmek açar gibi değil yani. Oklavayla ileri geri birkaç hareketle bu şekilde açıyoruz. Ve üzerinde bulunan fazla unları da mutlaka çırpalım. Şimdi açtığım bazlamayı pişirmeye geçiyorum. Tavayı önceden ısıttım arkadaşlar. Ve içerisine bazlamayı alıyorum. Ocağın altını yarım ateşe ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel kabararak pişiyor. Bazlamalarımızı pişirirken yarım ateşte pişirelim mutlaka. Aksi takdirde yüzü hemen pişer, içi çiğ kalır. Bazlamalarımın yumuşaklığının ve lezzetinin sırrı hamurunda arkadaşlar. Hamuruna eklediğim 2 malzeme ile gerçekten yumuşacık ve çok lezzetli oldu. Bazlamaları pişirirken içinin çiğ kalmaması için birkaç noktaya dikkat edelim arkadaşlar. Mesela pişirirken içinde kabarmalar olacaktır. Bu kabarmaları takip edelim mutlaka. Hemen yüzü kızarınca ateşten almayalım. Birkaç tur daha çevirip hızlı hızlı içinin iyice pişmesini sağlayalım. Şimdi bazlamamız pişti. Ocaktan alıyorum arkadaşlar. Diğerlerini açmaya başlıyorum.
İlk yaptığım bezelerden başlıyorum ki daha güzel mayalanmıştır ve daha kabarık olacaktır. Yine aynı şekilde altına üstüne un serperek birkaç oklava darbesiyle yuvarlak forma getirip açıyorum. Fazla ununu da mutlaka çırpıyorum arkadaşlar. Aksi takdirde pişirirken o üzerindeki fazla unlar yanar ve kötü bir görüntüsü olur. Özellikle kahvaltı sofralarına çok yakışıyor bazlama arkadaşlar. Sizler de kahvaltı sofranız için, misafirleriniz için, okula giden çocuklarınız için yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde hamuruna yoğurt ve sıvı yağ ekleyerek yapmıyorsanız bir de bu benim tarifimle deneyin derim. Gerçekten lezzeti çok güzel oluyor. Yumuşaklığı da o şekilde. Bazlamayı pişirirken seri bir şekilde çevirerek pişirelim. İçinde kabarma olmasına da müsaade edelim. Bu sayede içi de güzel pişecektir. Dışı da arkadaşlar yakmadan ve kurutmadan seri bir şekilde çevirerek pişirelim. Pişen bazlamalarımızı böyle bir bezin üzerine alıyorum. Ve üst üste almıyorum arkadaşlar. Eğer sıcağıyla üst üste alırsanız içi yine hamur olabilir. Soğuduktan sonra üst üste alabilirsiniz. Şimdi ben bütün bazlamalarımı pişirdim. Ve yumuşaklığını şu şekilde göstereyim sizlere. Üzerine tereyağı ve maydanoz ekleyeceğim. Tereyağını erittim. Fırçayla sürüyorum bolca. Damak tadınıza göre nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Tereyağla yağlamak lezzetine lezzet katıyor gerçekten. Üzerine de yeşillik olarak maydanoz serpiyorum. Görüntüsü ve lezzeti muhteşem oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evinizde kişi sayısına göre tüketeceğiniz kadar bazlamayı yağlayıp kalan kısmını dolaba kaldırabilirsiniz. Ve yağladıktan sonraki halini de şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten muhteşem oldu. Lezzetine lezzet kattı tereyağı. Görüntüsü, yumuşaklığı harika. Şöyle elimle bir parça koparıp içinin de nasıl piştiğini sizlere göstermek istiyorum. Bakın şu şekilde gördüğünüz gibi içinde hiç hamur olma yok. Gayet güzel pişti. Mutlaka tarifimi deneyin diyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Üstüne basa basa söylüyorum. Lezzeti ve yumuşaklığı muhteşem. Bakın şöyle içini tekrar göstereyim sizlere. Harika bir şekilde pişti. Ve bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.